Tamam. Merhabalar herkese tekrardan o zaman. Bugünkü konumuz kısa adıyla VEX, Worldcube'de VEX yani Worldcube Exchange Data anlamına geliyor. Bu nedir? Ne için kullanılır? Nasıl kullanılır? Onlardan bahsedeceğim. Ekranı tam açar mısınız dediğiniz ne? Paylaşayım mı? Ekranı mı paylaşayım? Neyse birazdan paylaşırım ekranı. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Zaten konuşarak ilerleyeceğiz bugün birazcık. Yani VEX dediğimiz kavram bizim Worldcube içerisine bu sene dahil ettiğimiz bir projemizdi. Ve yıl sonuna kadar da geliştirmeye devam edip bütün hedefleri yerine getirmeyi planlıyoruz. VEX dediğimiz olay şu aslında. Bizim sistem içerisinde çok fazla web servislerimiz, işte REST API'lerimiz bulunuyor. Ya da onun dışında entegre olduğumuz firmalar bulunuyor. Onların servisleri bulunuyor. Örneğin işte E-Devlet entegrasyonlarımız var. E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye entegrasyonlarımız var. Bunların her biri sistem içerisinde farklı sayfalarda birer web servis, işte REST API olarak bağımsız duruyorlar. Bizim VEX ile amacımız şu: sistem içerisinde bulunan bütün web servisleri ya da REST API'leri başıboş bırakmaktansa artık bunları bir çatı altında toplayalım. Her birinin bir benzersiz ismi, benzersiz kaydı olsun ve biz bunları daha kolay takip edebilelim. Yani bu web servisi VEX altına alalım, buna bir isim atayalım ve bu servisi kim hangi istekle kullanmış, kim ne request atmış, ne response almış, işte kaç kere kullanmış gibi bilgileri tutmak için oluşturduğumuz bir sistem aslında. Yani tek bir çatı altında bir gateway olarak düşünebilirsiniz VEX'i. Bir dışarıda kullanılacak servisi ya da içeride kullanılacak servisi kayıt ediyoruz. Daha sonra bunun kontrolünü bunun altından VEX bileşeni altından yapıyoruz. Yani bunu amaçlıyoruz. Hedefimiz bu. 2021 Ocak itibariyle VEX'e kaydı olmayan hiçbir web servis ya da REST API sistem içerisinde bulunmayacak. Bulunsa bile çalışmayacak. Amacımız bu kısaca. VEX şu şekilde çalışıyor. CFC mantığında da çalışabiliyor. CFC uzantılı komponentlerle de çalışabiliyor. Tek bir CFM dosyası üzerinden de çalışabiliyor. CFC dosyasında yani komponentlerle ne zaman çalışmayı öneriyoruz? Çok fazla fonksiyon gerektiren işlemlerde daha CFC mantığında, komponent mantığında çalışılmasını öneriyoruz. Yani şöyle, bir komponentin içerisinde 10-15 tane fonksiyonumuz olabilir. Her bir fonksiyondan ayrı bir response istiyor olabilir dışarıdaki kişi bizden. Durum böyle olunca bir CFM dosyasının içerisinde bunları yürütmek biraz zor oluyor. CFC mantığını daha önceden görmüştünüz. İçerisinde farklı farklı fonksiyonlar yer alıyor ve o komponent içerisinde hangi fonksiyona istek atılırsa o fonksiyonun responsu karşı tarafa geri dönüyor. O yüzden yani çok katmanlı işlemlerde, çok fonksiyonlu işlemlerde CFC olarak VEX'i kaydediyoruz. Kaydedilmesini öneriyoruz. Ama sadece tek bir CFM dosyası ya da tek bir işte HTML geri bildirimi, geri dönüşü yapacağımız zaman CFM olarak da kayıt edilebilir. Örneğin bu ne olabilir? Biz bir işte servisi içeriye yazarız CFM dosyasını. Dışarıdan sadece bize bir işte çalışan ID'si isteği gelebilir. Biz bu çalışan ID'sini CFM dosyasında işleyip query çıktısını da bir HTML tablosuna basıp kullanıcı ile ilgili, o ID ile ilgili tüm bilgileri HTML'de bir tabloya basıp
karşı tarafa verebiliriz. Bundan başka bir fonksiyonelite yoksa eğer komponent yazmaya da gerek yoktur. Tek bir istek, tek bir response olarak düşünürsek bu şekilde CFM dosyası kullanılabilir. Öte yandan gene sistem içerisinde bulunan entegrasyon firmaların servisleri bulunuyor. Az önce söylediğim gibi e-devlet entegrasyonları mesela. Bunlar da şu anda sistem içerisinden direkt kullandığımız servisler. E, Entegrasyon firmadan aldığımız API'lere doğrudan istekler atıyoruz. Nerede kullanmak istiyorsak. Bunları da şöyle yapacağız. Vex olarak bir komponent oluşturup bütün entegratör firmaların fonksiyonlarını bu CFC'ler içerisinde derleyeceğiz ki hangi fonksiyonu kaç kere kullanmışız. Örnek bir e-faturayı bir günde, bir haftada, bir ayda kaç kere kullanmışız, kaç fatura göndermişiz. Bunların her birini bir sayabilecek mekanizma oluşturacağız Vex ile birlikte. Yani bir çatı altında bütün servislerin kontrolünü yapmış olacağız. Amacımız bu. Sisteme Vex'i aynı WorkCube obje gibi kayıt ediyoruz. Bizden bazı zorunlu alanlar istiyor. Bunlar olmazsa olmaz şeyler. Bunlardan biri mesela tipi var bu Vex'in. Bu Vex import işlemi mi yapacak, export işlemi mi yapacak? Yani şöyle ki biz dışarıdan bir veri alıp işleyip bir response mu döneceğiz? Yoksa biz karşı taraftan bir verimi almak istiyoruz. Burada Vex'in tipini belirtmemiz önemli. Import ya da export şeklinde. Vex bizden bir isim istiyor. REST name şeklinde. Bu da çok önemli. Bu tamamen benzersiz bir ad olmak zorunda. Yani her bir Vex'in bir tane benzersiz bir adı olur. Aynı şekilde Workcube objede de oluştururken bir obje adı belirtiyoruz. Sadece ona özel. Burada da aynı şekilde, REST'te de aynı şekilde benzersiz bir isim oluşturuyoruz. Onun dışında burada bir yetkilendirme olayımız var. Public ya da private şekilde. Burada da amaç şu, biz bir servis yazdık, Vex'e bağladık ve kişilerin bu, tabii ekranı paylaşayım. Ekranı tamamla. Görünüyor mu ekran? Tamam. Hatta ben de şurada bizim wiki maddemiz var. Buradan bazı şeyleri atlamamak, unutmamak adına buradan bakıyorum. Burada şuradaydım. Yetkilendirme seviyesinde bir işlemimiz var. Bu şu anlama geliyor. Public ya da private iki şekilde biz bunu kontrolünü sağlıyoruz. Bir servisi oluşturup Vex ile sistemimize kaydettik ve dışarıya bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Eğer biz bunun yetkilendirme seviyesini public yaparsak dışarıdan bizim belirlediğimiz adrese istek atan herkes bu verilere ulaşabilir. Parametreleri doğru göndermesi koşuluyla. Fakat private şekilde yaparsak burada sistemde servise istek atıldığında bir yetkilendirme kontrolü yapılıyor. Bu da neye göre yapılıyor? İşte abonenin IP'sine göre yapılabiliyor. Domaine göre, kullanıcı adı ve şifresine göre. 4 seçeneğe göre de bir yetkilendirme seviyesi yapılabiliyor. Onun dışında time plan diye bir kısım var. Bu da şöyle, bu servisi oluşturduktan sonra zaman ayarlı görevlere bağlayabiliyoruz. Yani bir şöyle söyleyeyim. Bir servis yazdık. Karşı taraftan sürekli bir bilgi almamız gerekiyor. Saatte bir, 2 saatte bir ya da haftada bir bilgi talep ediyoruz. Bunu her seferinde biz Vex oluşturduktan sonra o servise istek atıp sürekli manuel olarak almaktansa bunu bir periyodik zamana bağlayıp otomatik alıp kendi içimizde işleme durumunu da yapabiliyoruz. Böyle de bir özelliğimiz var. Ondan sonra diğeri zaten
zorunlu olan alan FilePath. Bu FilePath'te Vex'imizin hangi klasör altında olacağını belirtiyoruz. Ana dizinde bir tane Vex klasörümüz var. Onun altında klasörleri kırılımlara ayırıp uygun bir şekilde şeyini yapabiliyoruz, tanımlamasını yapabiliyoruz. Bizim şu anda hali hazırda servis olarak bir tane kullandığımız bir Vex'imiz var. Bununla da biz Bitbucket entegrasyonu yaptık. Bitbucket entegrasyonu da şöyle sağladık. Biz sistemde çok fazla çalışan kişi var. Sürekli yazılım dosyalarıyla işte ilgileniliyor. Bunları Bitbucket ortamına aktarıyoruz. Pull request'ler oluşturuyoruz. Merge işlemleri yapıyoruz. Bazen bunların takibi zorlaşıyor. Biz de Bitbucket'la birbirimizi entegre ederek Bitbucket'ta bizim sistem içerisinden herhangi bir pull request oluşturulduğunda Bitbucket tarafından bize bir bilgi gelmesini sağladık Vex ile. Yani durum böyle olunca daha kolay bir şekilde takip yapılabilir hale geldi. Bitbucket'ta herhangi bir kişi tarafından pull request oluşturulunca açık ya da merge edilmiş şekilde bu bize geri bildirim yapıyor. Biz de bu bilgiyi alıp ekranda işliyoruz. Hangi işimiz yarım kalmış, hangi işimiz merge edilmiş, hangi işimiz canlıya aktarılmış gibi şeyleri hiç sağa sola gitmeden o şekilde servis aracılığıyla bize döndüğü bilgiyle görebiliyoruz. Durum bundan ibaret. Ama yıl sonuna kadar dediğim gibi sistem içerisinde bulunan bütün servisleri de Vex'e bağlayacağız. Hepsinin takibini tek bir yerden yapacağız. Şurada şimdi şeyi göstereyim. Vex'i nasıl kaydettiğimizi göstereyim size. Şurada kontrol paneli, sistem ve DevTools adında bir menü var. Buraya girdiğimizde şurada Vex adında bir menü var. Burada şu an mevcut olan Vex'lerin listeleri var. Deneme amaçlı olan var, kullanılan var. İşte şu anda. Bizimkisi şu Bitbucket'a bir gireyim. Aslında tamamen Workcube obje kaydeder gibi Vex kaydını da burada gerçekleştiriyoruz. Basit bir şekilde. Yani sözlükten bir kelime seçiyoruz. Daha sonra Workcube'de biliyorsunuz Solution Family Modül ilişkisi var. Bunları seçiyoruz. Az önce zaten söylediğim çok önemli zorunlu alanlar vardı. Import ya da export. Biz bir veriyi alıp işleyeceksek import, komple dışarıya bir veri yollayacaksak export şeklinde seçeneğini yapmamız gerekiyordu. Şu REST name çok önemli. Çünkü tamamen servise istek atarken bu isim kullanılacak. O yüzden bu mantıklı, tutarlı ve benzersiz bir isim olmalı. Onun dışında file path'imiz zaten şu ana dizin altında herhangi bir yani isteğe göre kırılım yapılarak kullanılabileceğini söylemiştim az önce. Ana dizinimiz ama tutarlı olması için her zaman Vex olmalı. Onun altında ilgili isme göre kırılımlar yapılıp kullanılabilir. Şurası önemli. Public ya da private olacağı. Eğer public olacaksa bizden bir kullanıcı adı ya da şifre tarzında bir doğrulama istemeyecek sistem servise istek attığımızda. Ama private'ı seçersek burada bir kullanıcı adı ve şifre Vex'e tanımlayıp DB tarafına kaydedeceğiz. Karşı taraftan da bizim servisimize istek atarken bu kullanıcı adı ve şifreyi doğrulamasını isteyeceğiz ki daha sonra istediği servisi onu açabilelim. Burada da durum bundan ibaret. Diğeri de zaten periyodik bir zaman ayarına bağlayacak mıyız yoksa bağlamayacak mıyız onu seçiyorduk. Burada böyle bir tanımını yapıyoruz. Vex'i bu şekilde kaydediyoruz. Kayıt işlemi tamamen bu kadar. Şurada zaten az önce söylediğim CFC, CFM ya da direkt JSON olarak da kaydedebiliyoruz. 3 şekilde de kullanıcıya bilgiyi sunabiliyoruz. CFC'den zaten bahsetmiştim.
çok fazla fonksiyonlarımız olacaksa onların olması gerektiği yer bir komponent içerisidir. CFC'dir. Uygunluğu bu durumdadır. Çok fazla kapsamlı bir durum yoksa CFM içerisine tek bir request, tek bir response alacaksak CFM içerisinde kullanabiliriz. Ya da bir obje oluşturacaksak JSON objesi direkt JSON uzantılı dosyamızı da oluşturup buraya verebiliriz yani. Hiçbir sakıncası yok. Kısmı, servis kısmına istek nasıl atılıyor? Onu da göstereyim, söyleyeyim. Şurada bizim Vex out diye bir dosyamız var. Bu dosya aslında tamamen Vex'in sistem içerisinde nasıl çalıştığını, neye göre çalıştığını belirtiyor. Biz sistem içerisinde gezinirken herhangi bir istek attığımızda application seviyesinde bu middleware katmanı var, ara bir katman. Bu Vex'ler de burada aslında kontrol ediliyor. Yani bir Vex isteği var mı yok mu diye o ara katmanda kontrol ediliyor. Eğer bir Vex isteği varsa durum bu sayfanın içerisine yöneliyor. Kontroller başlıyor. O kontrollerde ne? Bu arada Vex'i de nasıl çağırıyoruz? Şurada yorum satırında da gösterebilirim. Örnek veriyorum, bizde dev.workcube.com'un altına koyduk. Vex'imizi ekledik. Daha sonra Vex CFM'i belirtiyorum. Vex CFM'i belirttikten sonra Vex'i oluştururken koymuş olduğum benzersiz bir isim vardı. Bizim buradaki örneğimizde bunun adı Bitbucket'tı. Bitbucket adını veriyorum. Bitbucket adını verdikten sonra da bu CFC'nin içerisinde hangi fonksiyon bana lazım, hangi fonksiyonu istiyorum onu belirtebiliyorum. Örneğin X fonksiyonu. Durum bu kadar. X fonksiyonunu belirttikten sonra tabii ki bu fonksiyon parametre isteyecektir benden. Eğer biz bunu URL'den göndereceksek soru işareti koyup işte mesela password yollayacağım. Password eşittir işte bilmem ne deyip yollayabiliyorum. Ya da CFML tarafında bir etiketimiz var biliyorsunuz. CFHT diye. CFHT ile bir URL'e istek atabiliyoruz. Yani bir web servis bağlantısını CFHT ile yapabiliyoruz. CFHT param etiketiyle de parametrelerini gönderebiliyoruz. Nasıl kullanılacağı artık karşı tarafa bağlı. Yani kod içerisinden de gönderebilir isteği. Direkt tarayıcıdan da gönderebilir. Kullanımı bu şekilde. Biri şimdi bu şekilde bize istek attığında arada bir VexCFM geçiyor. VexCFM geçtiği için durum buraya yönleniyor ve hemen burada bir kontrol başlıyor. Karşı taraf biz Vex'i eklediğimizde VRK Vex tablosuna bu kaydı atmıştık. Yani şuradaki Vex VRK Vex tablosunda artık kaydı. Karşı taraftan da biz bu isteği aldığımızda adam bize şuraya Bitbucket yazmıştı. Yani bu neydi? Vex'imizin adı, REST'imizin adı. Bunu bize yolladığında hemen ilk olarak kontrol etmemiz gereken şey ne? Bizim tablomuzda bize yollanılan isimde bir Vex kaydı var mı? Bu aktif mi? Diye bakıyoruz. Eğer buradan herhangi bir kayıt dönmezse direkt sayfayı kesip yani kullanıcıya bir mesaj verip böyle bir kayıt bulunamadı. Abort'la da sayfayı durduruyoruz. Daha fazla öteye yollayamayız. Çünkü zaten en başından bize yanlış bir istekte bulundu. Eğer burayı geçtiyse yani böyle bir kayıt varsa şu else koşuluna giriyoruz. Burada da bize diyor ki işte yani yetkilendirme seviyesi 2'ye eşit mi? O da az önce şurada baktığımız durumdu. Private mı public mi? Burada bizden istediği şey şu. İşte private ise ne almamız gerekiyor? Kullanıcıdan bakın şurada URL nokta password var. Bunun kontrolünü yapıyor. Vex tablosundaki işte şifreyle
adamın bize yolladığı, yani istek atan kişinin yolladığı şifre aynı mı değil mi? Eğer bunlar da birbirine eşit değilse, not equal kontrolü var. Eşit değilse burada da hemen adamın önünü kesip bir uyarı veriyoruz. Yani isteğinizi karşılayamadık şeklinde veya abortla sayfayı kesiyoruz. Buraları geçtik diyelim. Bir sakıncamız yok. Her şeyi kontrol ettik. Burada artık diyor ki gelen dosya yani istek atılan VEX bir CFM dosyası mı? Eğer bu bir CFM dosyası ise az önce zaten bahsetmiştik. Direkt include edip bir response, bir request, bir response şeklinde kullanılabilir. O yüzden direkt bunu orada belirtilen dosyayı include ediyor. Başka herhangi bir şeye gerek yok. Aynı şekilde bu bir JSON dosyası ise bu sefer JSON dosyasını okumaya, parse etmeye başlıyoruz. Eğer bu bir JSON dosyası değilse geriye zaten sadece CFC seçeneği kalıyor. Burada CFC seçeneğinde de şöyle bir durum var. Biz az önce şurada bir CFC dosyasını istek atarken REST name'den sonra haliyle fonksiyonumuzu belirtme durumunu konuşmuştuk. Çünkü komponentin içinde her biri farklı, bağımsız birer fonksiyon. Kendi başına durmuyor. Yani fonksiyonu istek atmadan sadece komponente istek atmak bir şeye yaramıyor. O yüzden burada hangi fonksiyon istek atılmışsa slash durumlarına göre bunun parse işlemleri gerçekleştiriliyor ve bu CFC içerisinden komponentin adı ve fonksiyonların adı ayrıştırılıyor. Yani slash'lara göre sadece burada bu işlemi yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Daha sonra burada zaten komponentimizin adı parse edildikten sonra ortaya çıkıyor ve CF object etiketiyle komponent kuruluyor. Komponent kurmayı da daha önce görmüştünüz. Komponenti kurduktan sonra bu sefer sadece bir kontrol yapıyor. Bu komponentin içerisinde kurucu bir init fonksiyonu var mı? Varsa onu çalıştırıyor. Eğer yoksa bizim direkt istek attığımız fonksiyona erişmemizi sağlıyor. Bu kontrolleri yaptıktan sonra burada herhangi bir şeye takılmazsa zaten karşımıza bizim bilgiyi direkt dönmüş oluyor. CFM ise burada include edildi. JSON ise parse edilip gene CF file yardımıyla okunup ekrana bastırılması sağlandı. Komponent ise de ilgili fonksiyon burada bulunup gene istek yapılan sayfaya geri dönülmüş oldu. Yani VEX'in çalışma mantığı bu şekilde. Amacımız bu. Sağda solda bulunan servisleri, REST API'leri tek bir çatı altında kontrollü bir şekilde birer isim atayıp toplamak, birleştirmek. Diğer entegrasyonlarımızı da aynı şekilde VEX altında toplamak ve birleştirmek. Yani VEX'in ne olduğunu kafanızda oturmuştur umarım. Yani VEX olmadan artık Workcup'te bir web servis ya da REST API bir anlam ifade etmeyecek. Her şey buraya bağlanacak diyeyim ve anlamadığınız bir şey var mı diye bir soru yönelteyim size. Bu arada herkes burada mı? VEX'i Workcup içerisinde nerede görüntüleyebiliriz? Bunu yeni gördüm ama bunu herhalde şu an şey yapmış olduk. Sorunuz buydu sanırım. Nasıl göreceğimizdi. Doğru mudur Ömer Bey? Yani harici bir soru mu vardı? Tamamdır. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Yoksa bugünkü ders biraz teorik oldu. Vex'i ana hatlarıyla size aktarmaya çalıştım. Durum bundan ibaretti yani. Eğer soru yoksa dersi bitireceğim. Yok galiba.
Tamamdır o zaman. Ben de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.